Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederek başlamak istiyorum her zaman olduğu gibi. Enerjik bir şekilde yine karşınızdayız. Enerjimizi sizin desteklerinizden alıyoruz. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. O enerjiniz bize yansıyor. Bizden size aktarmaya çalışıyoruz. O sirkülasyonu böyle aramızdaki enerjiyi böyle dengelemeye çalışıyorum. Yansıtıyorsunuz da ben de elimden geldiği kadar aynı şekilde size yansıtmaya çalışıyorum. Ve efendim öncesinde 10 Kasım haftasına girmiş bulunmaktayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ölüm yıl dönümü ve bugünü e, biz de aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz efendim. Bu ülke için yaptıkları yadsınamaz, bu millet için, bu toplum için yaptıkları inkar edilemez bir gerçekliktir. İnkar eden aslında kendine karşı olan duruşunu da bir gözden geçirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu konu aslında biraz derin bir konu. Bunu ayrıca konuşacağım, konuşmak istiyorum. Yani Cumhuriyet'in bize getirdiklerini, Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü, ne kadar geleceği planlayabilen büyük bir lider olduğunu ayrıca konuşacağız. Ayrıca anlatacağım belgeleriyle de birlikte. Çünkü çok fazla saha çalışması yaptığım için farklı konularda da belgelere rastlıyordum ister istemez. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Ayrı bir konu başlığı. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü de ayrıca konuşur, bir tarih sohbeti de yaparız. Uzun zamandır yapmamıştık. Şimdi efendim gelelim İstanbul Sözleşmesi kadın ve aileye. Kadın ve aile özellikle başörtüsü yasasının gündeme gelmesinin ardından, yani bir yasal düzenleme, bir referandum konusu gündeme gelmesinin ardından çok da gündemi meşgul ediyor aslında. Bu nedenle ben biraz da üzerinde baskıyla durmak istiyorum. Çünkü yapmış olduğumuz hataları, geçmişten bugüne yapmış olduğumuz hataları belki de düzeltmek için bir fırsattır bu ve bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve efendim İstanbul Sözleşmesi'ne geldiğimizde çok detaylı konuştuk. İstanbul Sözleşmesi'ne konuşmaya da devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi kamuoyunda yarattıkları, İstanbul Sözleşmesi yaşatır algı operasyonunun aksine ben iddialı bir şekilde İstanbul Sözleşmesi öldürür diyorum. Dikkat edin. İstanbul Sözleşmesi neden öldürür? Yani ne var içeriğinde? Biraz bu kısmı çok konuşmadık. Biraz da bugün bu kısmı konuşalım istiyorum. İstanbul Sözleşmesi 1 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan bir sözleşmedir. 12 Mart 2012'de sözleşmeyi ilk imzalayan ve uygulayacağını beyan eden ilk ülkede Türkiye'dir. Dikkat edin, Türkiye'ye Andorra, Arnavutluk, Avustralya, Bosna Hersek, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Malta, Monaco, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya gibi ülkeler takip etti. Dikkat etmeniz gereken bir diğer husus, bu 18 ülke içerisinde ki Türkiye'den sonra 18 ülke daha bu sözleşmeyi imzaladı. Bu sözleşmeyi imzalayan ülkelerin içerisinde Almanya ve İngiltere'nin olmaması da dikkat çekici. Tartışmalar da bundan sonra başladı. Sözleşme imzalandıktan sonra başladı. Normalde yürürlüğe girmeden önce tartışılması gerekiyordu. İmzalanmadan önce bu sözleşmenin kamuoyuyla paylaşılıp tartışılması gerekiyordu. Tersine iş yapıyoruz aslında. Yürürlüğe girdikten sonra tartışmaya başlıyoruz. Tersine iş yaptığımız için de ceremesini çekiyoruz, ağır bedeller ödüyoruz. Normal şartlarda olması gereken, demokratik bir ülkede olması gereken bu tür sözleşmeler
yürürlüğe girmeden önce tartışılmalıdır. Çocuklar üzerindeki pedagojik sonuçları tartışılmadı. Toplum üzerindeki etkileri araştırılmadı. Kadın ve aile üzerindeki etkileri, sonuçları, sebepleri araştırılmadı, tartışılmadı. Çocuklarımızı nasıl etkileyeceği hiç araştırılmadı, tartışılmadı. Araştırana tartışana da çok rastlamadım. Ve efendim bir apar topar böyle yangından mal kaçırır gibi bir anda sözleşme imzalandı ve önümüze sunuldu. İşte asıl vehamet de bundan sonra başladı. Ve bu bize altın tepside işte kadın eşitlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın özgürlüğü, kadın da toplumda var olacak gibi 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 altın tepside böyle süslü vitrin objeleriyle bize lanse edildi, sunuldu. Biz de aa çok güzel falan alalım, uygulayalım şeklinde hareket ettik. Ve tehlike de aslında bundan sonra başladı. Ve efendim iktidarın ve muhalefetin tek müzakere ettiği de sözleşme oldu. Yani hiç itiraz etmeden mecliste oy çokluğuyla geçirildi. 2012 yılına dikkat edin efendim. Dolayısıyla da bugün kadının geldiği son noktada ve İstanbul Sözleşmesi'nin de toplumda yarattığı o açıklık, boşluk, o adına ne derseniz deyin ama için içerisinde ciddi bir kaosun oluşmasına sebebiyet veren bir ortam hazırladı aslında İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nin içerisindeki maddeleri incelediğimizde efendim sorunu çözmek yerine daha ağır toplumsal sonuçlara yol açmıştır. Daha ağır travmatik sonuçlara sebebiyet vermiştir. Evet, geçmişte mağdur olan kadınlarımız yok muydu? Vardı tabii ki. Şiddet gören kadınlarımız yok muydu? Tabii ki vardı. Yok demiyoruz zaten. Yalnız bu bir kuşak meselesi de aynı zamanda. Biz bu konuyu 2000 öncesi ve 2000 sonrası kadını ayırmamızın temel nedeni de buydu aslında. Çünkü geçmişte şiddet gören kadınlar bizim anne ve babalarımız, yani bizim bir üst kuşağımız. Onların şiddet görme nedenleri, sebepleri, toplumsal sonuçları farklıyken bugünkü kadının şiddet görmesinin sebepleri ve toplumsal sonuçları birbirinden çok farklı ve çok ayrı ve sayıları öyle çok ciddi boyutlarda da değildi. %10 civarındayken bu oran bugün İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe sokulmasıyla birlikte mağdur olan, şiddet gören kadın sayısı %80-85'lere kadar çıkmış durumda. Eş zamanlı olarak da bu sözleşme erkeğin de mağdur olmasına sebep olmuştur. Yani kadını koruyalım derken hem kadını mağdur ettik, hem erkeği mağdur ettik, hem de toplumu eş zamanlı olarak mağdur ettik. Çünkü aileyi mağdur ettik. Kadını koruyalım derken aileyi mağdur ettik, çocukları mağdur ettik, erkeği de aynı şekilde mağdur ettik. Sözleşmenin ruhunu oluşturan eşitlik ibaresi kadınlar üzerinde erkek ne yapıyorsa ben de aynısını yapabilirim algısını tetikliyor ki erkek ne yapıyorsa ben de aynısını yapabilirim algısı sadece toplumsal alanda, sosyal alanda, iş hayatında değil, aile içerisinde de erkek nasıl davranıyorsa ben de öyle davranabilirim algısını tetikledi. Yani erkek aldatıyorsa dedi kadın, ben de aldatabilirim. Dolayısıyla ona mübahsa bana da mübah. Yani bana niye yasak da ona mübah oluyor ki algısını tetikledi ki bu algı operasyonu sadece İstanbul Sözleşmesi kapsamında değil, televizyon programları, televizyon dizileriyle de
Instagram, sosyal medya hesaplarından tutun da bütün yayınlara kadar aslında bu bir noktada kadına empoze edildi ve kadın bunun üzerinden hareket etmeye başladı. Erkek ne yapıyorsa ben de aynısını yapabilirim algısını oluşturdular kadında. Halbuki kadın toplumun en temel parçalarından biriydi. Hatta biriydi diyemeyeceğim. En temel parçasıydı. Çünkü kadın toplumda merkezdedir. Her toplumda için bu geçerlidir. Dolayısıyla da sen aslında yapamazsın hanım kardeşim. Yani kadının yapması, kadının aldatması ki aldatmanın hiçbiri kabul edilemez. Aldatma başlıklı videolarımızda detaylı bundan bahsettik. Hiçbiri kabul edilemez. Yalnız erkeğin aldatması, kadının aldatması o evlilik kurumundan size bir hayır gelmeyeceği anlamına gelir. O evlilik kurumu çürümüştür, zedelenmiştir. O evlilik kurumundan kimseye bir hayır gelmez aslında. Dolayısıyla erkeğin aldatması zaten yanlış bir algı iken, bir çürümüşlükken kadını da aynı çürümüşlüğün içerisine sürüklediler. Dolayısıyla da kadın aldattığı andan itibaren nesep, soy birbirine karışmaya başladı. Yani bir kadının hem eşinden hem sevgilisinden çocuğu olduğuna şahit olduğum vakalarla karşılaştım ve inceledim. Dolayısıyla sevgilisi bunu ayrıca konuşacağız. Sevgilisinden olan çocuğun yarın yine sevgilisinden olan başka biriyle olan çocuğuyla bir münasebete girmeyeceği ne malum. Birbirlerine aşık olmayacakları ne malum. Yani aslında kim kimin kardeşi olduğu kısmı karışmaya başladı efendim. İşte bu yüzden diyoruz ki kadını bozarsan toplum bozulur. Detaylı anlatmaya çalıştığım nokta aslında burası efendim. İşte İstanbul Sözleşmesi de aldatma eğilimi olan daha iyi şartlarda yaşamak isteyen, kendisini yaşamak isteyen, cinselliğini yaşamak isteyen kadın ve erkeğe evlilik kurumu içerisinden bahsediyoruz. Alan açmıştır. İşte çürümüşlük de aslında buradan başlamıştır efendim. Efendim bu sözleşme baştan sona kadar tüm maddeleriyle, ruhuyla, altyapısı olmayan, eğitimi olmayan Türk'ün kadınının eline verilmiş uzun menzilli bir silahtır aslında. Böyle de bakabiliriz. Şöyle düşünelim. Hiçbir eğitim almamış, askere yeni gitmiş bir gencin eline uzun menzilli füze vermek gibi bir şey aslında. Merminin nerede patlayacağı, nereye isabet alacağı belli olmaz. Dolayısıyla nitekim de kadının eline verilen silahı kendisine doğrultmaya başladı kadın ve kadın kendini öldürtmeye başladı. İstanbul Sözleşmesi kapsamında özgürlük adı altında kendisine hak verildiğini zannettiği yasalar kapsamında kendisine doğrulttuğu o silahla kendisini hedef almaya başlamıştır. Bunun başka bir açıklaması yoktur efendim. Halbuki bu yasaların altyapısı olmak zorundaydı. Kadını bugüne hazırlamamız gerekiyordu. Eğitimle birçok alanda kadının kendisini göstermesiyle bunu ancak başarabilirdik. Aksine kadının eline verilmiş büyük bir silahtır. Üstelik de hiç silah eğitimi almayan, altyapısı olmayan Türk'ün kadının eline verilmiş büyük bir silahtır ve bu silah kadına doğrultulmuştur. Kadının eliyle tekrar kadına doğrultulmuştur. Aslında işin özüne baktığımızda efendim kadına yönelik şiddetin çözümünün bunlar olmadığını görüyoruz. Yani çıkartılan yasalar ve oluşturulan algı operasyonları ile erkekten
kadının 2-3 basamak yukarıya çıkartılması, hatta geçmişin intikamı alınır gibi tepesine çıkartılması görüldüğü üzere sorunu çözmüyor. Aksine sorunu büyütüyor. Hani eşitlik naraları atıyordunuz? Eşitlik böyle bir şey değil efendim. Kadını erkeğin tepesine çıkartmak eşitlik değil. Aynı şekilde erkeği de kadının tepesine çıkartmak bir eşitlik değil efendim. Dolayısıyla eşitlik naraları atanlar yine eşitlik kavramıyla kendileriyle çelişiyorlar ki keza sözleşmede belirtilen eşitlik de kadına hak veren bir eşitlik değil maalesef. İddialıyım efendim bu noktada. Bu konuda size bu konuyu açık ve aleni bir şekilde aktarıyorum. Üzerine hiçbir şey koymadan, katmadan açık bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Ve iddialıyım efendim. Bu düşünce tarzı ve İstanbul Sözleşmesi Cumhuriyet Anayasası ile de çelişmektedir. Çelişiyor. Cumhuriyet Anayasası'nda kadına verilen haklarla, medeni kanunla da çelişmektedir. Ve yine iddia ediyorum ki, bakın 10 Kasım haftasındayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kadının elde ettiği bütün kazanımların tamamı bu sözleşmeyle yok edilmektedir. Kadının elindeki mevcut haklar da bu sözleşmeyle beraber alınıyor kadının elinden, iddia ediyorum bunu. Üstelik de bunu bir grup Kemalist elitist eliyle ve muhafazakar İslamcı grubun hedefe konulması üzerine kurgulanan algı operasyonları ile birlikte yapıyorlar. İşte o algı operasyonlarıyla kadının hak veriliyormuş gibi yapılarak kadının bütün kazanımları yok edilmeye çalışılıyor. Bu kadar da iddialıyım efendim. Buradan aklı olan tüm kadın derneklerine tavsiyede bulunuyorum. Kadın derneklerini ikaz etmeye, uyarmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Dikkat, dikkat, dikkat diyorum efendim. Bizi bizim silahımızla vurmaya çalışıyorlar. Sizler sömürgecilik mantığıyla hareket eden bir Avrupalı düsturun Türkiye'de gerçekten kadının haklarını korumaya çalıştığına inanıyor musunuz efendim? Sorunu çözmeye çalıştıklarına inanıyor musunuz? Neden biz kendi içerimizde bu sorunu tartışmıyoruz, konuşmuyoruz, çözüm üretemiyoruz da Avrupa'nın bize dayattığı İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya ve uygulatmaya çalışıyoruz. Burası hassas bir nokta ve bu soruyu sormamız lazım. Hatta bir sonraki adımda şu soruyu sormamız gerekiyor. Sözleşmeyi imzalayan Avrupa ülkeleri neden imzalamadı bu sözleşmeyi? İmzalayanlar da tek tek çekilmeye çalışıyorlar. Bugün özellikle İsviçre sözleşmeden çekilme kararı aldı. Meclis kararıyla. Neden çekiliyor diye Türkiye'de kimse sormadı ve bunu tartışmaya açmadı. Almanya, İngiltere bu sözleşmeyi imzalamadı efendim. Çünkü Almanya aynı zamanda eşcinsel evliliklerin merkezi haline gelmiş durumda ve çocuk doğum oranları azaldı. Almanya bir adım sonrasına geçti, bir iki üç basamak yukarıya çıktı ve şu anda aileyi koruma kanunları çıkarmaya çalışıyor. Almanya aileyi koruma kanunları çıkarmaya çalışırken bize de İstanbul Sözleşmesi'ni dayatıyorlar. Neden ısrar ediyorlar sorusunu sorana da çok rastlamadım. Biz soralım. Neden ısrar ediyorsunuz İstanbul Sözleşmesi konusunda? Kadını korumuyor. Yani korusaydı 2012'den bugüne korurdu. Korumuyor görüldüğü üzere. Çünkü sebepler farklı, sonuçlar farklı efendim. Ve daha vahimi, daha derini, işin özü bu coğrafyada insan hayatının bir ehemmiyetinin olmayışı efendim. Ve iddialıyım. Bir sözleşme uğruna Türkiye'de kadınların canı masaya konuluyor. Bakın, kadınlar canından oluyor bu sözleşme uygulansın diye. Bugün Türkiye'de öldürülen
2000 sonrası, yani bu sözleşmenin ardından özellikle sözleşmenin altyapısı hazırlandığı zaman zarfında da aynı şekilde kadınlar öldürülüyor. Sırf bir sözleşmeyi uygulamak ve uygulatmak için kadınlarımız telef olurken erkek de katil oluyor. Bakın, çok ciddi bir insan potansiyelini kaybediyoruz. İşte burası kritik efendim. İşte o kritik noktada efendim aile kurumunu doğrudan hedef alıyor. Bir aile düşünün. Anne bir başkasıyla birlikte, baba bir başkasıyla birlikte veya anne bir başkasıyla birlikte, baba çalışıp evin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Anne kendi nefsini, ben cinselliğimi yaşarım diyor. Sonuçta bana verilen de haklar var diyor. Ben bu hakları kullanırım sonuna kadar. Dolayısıyla da bu çocuklar bunun idrakinde, farkında ve yine aynı şekilde bir adam katil oluyor. Eşim beni aldattı diye. Çocuklar bu durumun idrakinde. Yani çocuklar annelerinin neden öldürüldüğünü biliyor. Tehlike de burada efendim. Düşünün, aile, anne çocuklarla ilgilenmiyor. Bir aile kavramı söz konusu değil. Yani şekli olarak var ama içerik olarak bir aile kavramından çok söz edemiyoruz. İşte efendim, İstanbul Sözleşmesi de bu çürümüşlüğe aslında alan açıyor. Bu çürümüşlüğü onaylıyor şeklinde de düşünebilirsiniz. İşte o nedenle biz ısrar ediyoruz ki bu çürümüşlüğün durdurulabilmesi için bir kere bu yasaların geri çekilmesi ve ardından yeni düzenlemelerle kadını korumamız gerekiyor. Bunların da detaylarından bahsedeceğiz. Çünkü bu yasalar hangi kadını koruyor? Yani hangi kadınlar koruma altında? Kocasını aldatan kadını mı koruyor bu yasa? Veya hangi çocuğu koruyor? Babası katil olmuş, annesi mezarda olan çocuğu mu koruyor bu yasa? Koruyabiliyor mu? Birinin burayı netleştirmesi lazım. Aslında buraya bir bakmamız lazım. Çoktan o bağ koptu. Kadının olmadığı yerde hangi aileden bahsediyorsunuz? Hangi aile kavramından bahsediyorsunuz? Kadını aileden kopardık efendim. Kadın aileden koptu. Kadın özgür bir bireyim diyor. Aile kurumu içerisinde özgür bir bireyim diyor. Özgürlükle kural ve kaidelere uymayı birbirine karıştırmış durumda toplum. Bunu da ayrıca konuşacağız. Kadın aileden gitti. Kritik nokta burası. Ve bu sözleşmede bu kadını korumaya çalışıyor. Hangi kadını korumaya çalışıyor? İşte soru işareti de burada efendim. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın. Esen kalın efendim.